Öncelikle elimde bu çiçek var. Çok güzel kokuyor. Çok severim lilyumu. Bugün Ayşin Hanım'la ürün fotoğrafı dersi yaptık. Kendisinin e-ticaret markası var. Kendi ürünlerini tasarlıyor. Çok yetenekli. Lilyum koymuş dekor olarak. Şimdi de bana dekor oldu. Evet. Ürün fotoğraflarında her zaman en iyi fotoğraf çekim çadırında mı çekilir? Hayır. Hemen düzeltelim. Ürün fotoğrafçısı olmak isteyenlerin bir derdi oluyor. O da ürünün doğru düzgün dokusunu, derinliğini, onu anlatacak fotoğraf çekebilmek. Biliyorsunuz e-ticaret fotoğrafçılığı çok önemli günümüzde. Ürün fotoğrafçılığı ezelden beri önemliydi ama şimdi artık e-ticaret fotoğrafçılığıyla Instagram'da da firmaların her gün fotoğraf paylaşma ihtiyacıyla beraber ürün fotoğrafçılığı çok ekstra öneme sahip oldu. Ve biliyorsunuz telefonlarımızın minnacık ekranlarından o an ayakkabıyı, çantayı görüp satışa karar veriyoruz. Artık büyük ekranlarda da bakmıyoruz. Dolayısıyla da o küçücük ekranda o ayakkabının derinliğini, dokusunu anlatabilmeniz lazım. Buradaki ürün kurslarında bazen sektörden gelenlerle konuşuyoruz. Bana işte çektiği örnekleri gösteriyor. Ben çok saf dedikle diyorum ki ya bir şey söyleyeceğim. Bu ayakkabının birisi gri, birisi siyah mı? Diyor ki hayır hocam ikisi de gri. Ama yani ışık yanlış ayarlanınca biri gri, biri siyah gibi durmuş oluyor. Veya diyor ki hocam bak bizim çok güzel dokulu bir ajandamız var. Biz işte bu promosyon ürünleri yapıyoruz. Bu diyorum düz beyaz kağıt gibi değil mi? Yok hocam çok dokulu da burada belli olmuyor diyor. Yeterince çözünürlüğü makineyle çekemedi. Makine bunun alakası yok. Tamamen doğru ışıkla alakası var. İşte bu doğru ışığı yaparken tabii iyi niyetle işte o size şey diyebilir. Bir ürün çekim çadırı diye bir şey var. Böyle bir onun içine koyuyorsun her şey güzel oluyor. Keşke öyle olsa. O zaman hiç uğraşmazdık yani hemen koyardık, çekerdik veya her yerde e-ticaretteki herkes onu yaptığı için her yerde de doğru fotoğraflar gördünüz ama maalesef bu iş böyle değil. Çünkü bir kere fotoğrafçı olarak hep geyiktir ya ışık önemli, ışık önemli. Aslında ışıkla beraber gölge önemli. Yani ışık gölge ikisi bir arada. Aslında hatta benim bir sözüm vardı. Gölgeden korkan ışığı bilmiyordur diye. Biz fotoğrafçı olarak ışığa hakim olmamız, gölgeye hakim olmamız ikisi bir arada olması gereken bir şey ve tam da burada ürün çekim çadırı gölgeleri yok eden bir şey. Gölgelerin yok olması demek de aslında dokuyu yok etmek demek. O yüzden de doku katili diyebiliriz ürün çekim çadırına. Hatta bazı ürünleri asla ürün çekim çadırında çekmememiz lazım. Aman dikkat. Şimdi şunu duyar gibiyim. Ya ama ben fotoğraf satışı olan yerlere gittiğimde hemen çadır veriyorlar elime. Çünkü satışı kolay, çekimi kolay, ucuz. Yani iki taraflı herkese mutlu eden bir şey ama gün sonunda çekimi yaptığınız müşteriyi ya da kendi ürününüzün satışını arttırmayan, müşteriyi mutlu etmeyen bir şey. Çünkü bahsettiğim gibi gölgesiz dümdüz bir ürüne dönüşüyor. Birazdan şu yanda göreceğiniz örnekler gibi gölgesiz çekerseniz dümdüz olan ürün, pardon bu tarafta olacak. Birazdan yanında göreceğiniz şeylerdeki gibi eğer bir ürünü gölgesiz çekersek dümdüz görünürken gölge sayesinde o ürünün boyutunu, dokusunu anlama şansımız olabilir. Dolayısıyla da böyle değil, böyle çekmek gerekir. Bu çekim çadırında oluyorken bu çadır dışındaki olanaklarla olur. Hoş çadırın içerisinde de gölge yapmaya çalışabilirsiniz ama kendinizi çok zorlamış olursunuz. Çadır kimin için derseniz çekim çadırı. Hani biri bana dedi ki ya ben fotoğraftan anlamam. Ya telefonla, kamerayla işte çekeceğim, koyacağım e-ticarete. Bir şekilde parlamasın, yansımasın. O zaman dersin ki al çadırı abi, koy içine ayakkabını. İşte telefonla falan çek bir şekilde hani etraftan yansıma gelmeyecek, parlama gelmeyecek. İşini göreceksin. Okey ama yani 100 üzerinden 30 puan, 40 puan hadi 50 puan alırsınız o fotoğrafla. Siz gerçekten satış amaçlıyorsanız o büyük markaların e-ticaret fotoğrafları gibi fotoğraflar istiyorsanız o çekim çadırıyla olmuyor. Aslında her ürün fotoğrafçısı çekim çadırı bulundurmalı. Onu da konuşmak lazım. Çünkü 3 kuruşa 5 köfte durumları oluyor. Türkiye burası. Diyor ki adam sana müşteri olarak fotoğrafçıya ya işte 3 kuruş param var. Bu 3 kuruş parayla binlerce ürün çek. O zaman mecburen en az zamanda en az hatayla yapmak gerektiğinde kalite odağını düşürüp ürünleri koy çek yapıp kısa sürede bitirirsiniz. Eğer amaç buysa okey. Ama amaç çektiğiniz beyaz ayakkabının tüm tırtıklarını göstermek, doğacığındaki o şeyi hissettirmekse belli yerlere gölgeler koymamız lazım. Bir de şu boyutu var, onu da unutmadan söyleyeyim. E-ticarette beyaz fon da hani çoğunlukla kullanılıyor. Dolayısıyla da aslında ürünün arka planının ve alt kısmının da temiz beyaz olarak çekilmesi çok kolaylaştırıyor bizim işimizi. Neye olabilir? Çekim masası dediğimiz şeyler var. Şurada gördüğünüz gibi. O masa ne işe yarıyor derseniz o saydam bir şey. Saydam bir şey olduğu için yani daha doğrusu ışık geçiren bir şey olduğu için alttan ışık verme, arkadan ışık verme şansımız oluyor. Bu sayede de diyelim bir çanta fotoğrafı çekiyor olalım. Çantanın altından ışık alması ve arkasından ışık almasıyla çantanın etrafının beyaz olmasını sağlayabiliyoruz. Veya diyelim bir şarap şişesi çekeceğiz. Diyelim transparan bir kıyafet çekeceğiz. Onun bu saydamlığını hissettirmek için onun alttan veya arkadan ışık alması da yine bizim işimize yarıyor. Dolayısıyla da bir çekim masası aslında daha doğru bir şey. Nasıl bir kullanım olabilir? Ürünü koydum. Arkadan ve alttan aydınlatarak duruma göre belki
bir taraf olmayabilir, o ayrı. Aydınlatarak hem arka planımızı beyazlaştırdık, paylaşıma daha hazır hale getirdik. Hem de etraf boş. Yani etrafta ayakkabının bir yeri aydınlık olsun, bir yeri karanlık olsun konusunda özgürüz. Atıyorum buraya bir ışık koyup buraya koymayabiliriz. Buraya bir ışık koyup bu tarafa zayıf güçte koyabiliriz. Buraya ışık koyup buraya siyah reflektör koyup ışığı kesebiliriz. Tüm bunları yaparak bir sürü farklı senaryoda ürüne özgü, ürünün detaylarının hatlarını çıkartan bir ışık yapabiliriz. Dolayısıyla özetlemek gerekirse fotoğrafçı olarak gölgeye hakim olmamız lazım. Gölge isteyen biri de çekim çadırından uzak durması lazım. Dolayısıyla da iyi bir ürün fotoğrafçısı olmak istiyorsanız ya da kendi hobi olarak oyuncaklarınızı çekip o oyuncakları paylaşıp çok like almak istiyorsanız çadırı boş verin, gölgeyi kullanmayı öğrenin. Görüşmek üzere. Sevgilerimi yapıyorum.